Satış sonrası hizmet yönetimi sunumumuzun adı. Evet, burada bahsettiğim gibi tahmin ettiğiniz üzere bir Halkbank iştirakıyız. Hayat sektöründe 5. sırada, emeklilikte de şu an 7. sıradayız. 350 kişilik bir şirketimiz var. 2013 gibi emeklilik sektörüne girmiş bulunmaktayız. Bimser'le tanıştık, EBA ürünüyle. Sunumlar aldık. Sumo firmasından burada kendileri de. Onlarla beraber bir seçim noktasına geldik. Seçim noktasında bizim için bu gibi ürünleri değerlendirirken birçok nokta var. Daha başka sunumlarda anlatılıyor ama bizim problemimize has, çünkü sistemle entegre yapacağımız için entegrasyon kabiliyetlerinin yüksek olması ve .NET platformunda geliştiriliyor. Çünkü içerideki know-how'umuz bu yönde. Artı noktalar ve yerli üretim ve yerel destek noktası da son derece öncelikliydi. Çünkü bunu daha sonra da anlatacağım, birçok noktada faydasını gördük. Ve ürünün içinde bir bütünleşik doküman yönetim sistemi olması bizim için bir artıydı. Entegrasyon kabiliyeti, bu ürünü bizim konumlandırmaya istediğimiz yer sigortacılık modüllerimiz, call center yazılımımız. Bunların arasındaki ana sigortacılık, ana sistemlerimiz arasında bir çimento veya orkestra şefi gibi konumlandırmayı düşündüğümüz için birçok entegrasyon yapmamız gerekiyordu. Bu noktada son derece önemliydi. Birçok entegrasyon gerçekleştik. .NET platformu, şimdi yazılımın tabii her şey toz pembe değil. Bazen bazı noktalarda takılabiliyorsunuz. Bazı yerlerde pakette olması gerektiğini düşündüğünüz şeyler olmayabiliyor. Ama artı yönü nedir? Biz asla hani takılabiliyorsunuz dedim ama herhangi bir noktada takılmadık. Kendimiz geliştirerek eksikleri tamamlayabildik veya aynı yerde yerel destek yazılım geliştirme ekipleriyle birebir görüşerek bizce pakette olmasını düşündüğümüz geliştirmeleri de hızlıca eklemelerini sağladık. Onların önceliklendiremediği, sıralamaya alamadığı noktalarda ise biz beklemedik ve kendimiz geliştirdik. Bizim için önemli bir noktaydı. Bu noktada Sumo ile beraber kurulumu, ürünü seçtikten sonra hızlıca gerçekleştirdik. Oracle veri tabanını tercih ettik. SQL Server'da da çalışmasına rağmen. Bankamızın güvenlik testlerinden geçti. Bunlar biraz vaktimizi aldı. Birkaç defa açıklar bulundu, kapatıldı. Bu noktada da hani bir ürünün gelişimine faydada bulunduğumuzu inanıyoruz. Ondan sonra bu gibi ürünlerde olmazsa olmaz bir İK entegrasyonu gerekiyor. Çünkü birçok süreciniz var, onay süreci var, organizasyon yapısı, departmanlar. Bunu da bir 2 günlük bir eforla mevcut İK uygulamamıza da entegre ettik. Yani günlük olarak işe girenler, çıkanlar, organizasyon şeması otomatik olarak transfer olmakta. Burada hani paylaşmamız gereken bir tecrübe. Her zaman tüm süreçler İK'nın çizdiği organizasyon şemasıyla uymayabiliyor. Bu noktada başta o yapıyı kurgularken buna dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bahsettiğim bizim satış sonrası hizmet projesine geçmeden önce biraz insan kaynağı istihdamı, bu güvenlik testlerini beklerken başka bir ihtiyaç hasıl oldu. Bir şirketimizin satış ekibi dahil tüm personelin masraflarını takip ediyor olmamız gerekiyordu. Bununla ilgili ERP paketleriyle de sunumlar, teklifler almıştık ama gördük ki biz bunu EBA ile gerçekleştirebiliriz. Bu bekleme sürecinde daha içeride istihdamımız da tam olmadığı için Sumo'dan destek alarak bu harcama yönetimini hayata geçirdik. Nedir bu harcama yönetimi? Kabaca hepinizin tahmin edebildiğiniz gibi saha ekibi, genel müdürlük ekibinin her türlü masrafını, fişlerini tarayarak sisteme girdikleri, ardından bir onay mekanizması kendi amirlerinden, limitler dahilinde ve burada bir de temsil limitleri de var keza. Yine kişilerin temsil limitlerini takip ederek bir muhasebeye kadar baştan uca bir süreç. Burada önemli olan mesela sigortacılık sistemimizle, web servisiyle muhasebe fiş entegrasyonu yaptık kolay bir şekilde ve banka transfer dosyasına kadar, çıkana kadar baştan uca süreci otomatikleştirdik el değmeden ve gerekli onay süreçleriyle. Burada önemli olan bunu 15 adam günlük bir eforla hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor olmamızdı. Bu arada bonus çıkan bir projeydi projemize başlamadan önce. Projeyi biz parçalara, fazlara ayırdık. Bunun da faydasını görüyoruz. Çünkü bu sadece bir bilgi işlem projesi gibi değerlendirmemek lazım bu gibi projeleri. Şirketin iş yapış şeklini
insanların işe bakışını, yapı şeklini değiştir, bazen organizasyon şemasını yeri geldiğinde değiştirdiği için arada özümseme, anlama süreleri bıraktık. O yüzden 4 parçada ele aldık. İlk olarak bütün operasyon saha ekibimizin e-posta ile gönderdikleri taleplerin önüne geçtik. Dedik ki artık siz EBA'yı kullanacaksınız, Octopus'tan gireceksiniz. Operasyon departmanına giden tüm talepler. Burada çok fazla bir entegrasyon yok. Fakat birden çok ekiplerin birbirine iş göndermesi, yöneticilerin tüm işleri takip etmesi, paralel süreçler ve tarihçenin detaylı görülebilmesi gibi birçok geliştirme yaptık. Şubat ayı gibi biraz dirençle beraber her ne kadar işlerini e-posta ile takip etmekten şikayet etseler de ürünün ilk kullanımına geçişte biraz dirençle karşılaşıyorsunuz. Ondan sonra o alışma süreciyle hayata aldık. İkinci aşamada dedik ki e-postalara entegre edeceğiz. Ne demişti? 900 tane şubeden bize 2000-3000 bu bizimle ilgili personelden gelen sürekli bir e-postalar var. E-postaları da EBA'nın e-posta modülüyle süreçlerimize entegre ettik. Şu an otomatik atılan her posta EBA'da, Octopus'ta bir süreç açıyor. Bir muhaberat görevlisinin karşısına geçiyor. O bunu sınıflandırıp ilgili ekibe yolluyor. Buradaki önemli nokta ne? Karşı taraftaki kişi bir insanla yazışır gibi ikinci bir cevap verdiniz diyelim. Buraya kadar basit bir süreç açtınız. Cevap verdiniz. Bir eksik bilgi gördünüz. Dediniz ki şu doküman eksik. Karşı tarafa gidiyor bu süreç. Karşı taraf buraya diyelim bu maille bir daha reply yaptı. Aynı numarayla. Farklı bir şey yaptı. Yeni bir süreç açmadan ilgili süreci devam ettirerek bizim operasyon ekibimizdeki arkadaşın ayrıca bir e-posta kullanmasına gerektirmeden karşı tarafın da EBA arayüzü kullanmadan sadece e-postayla iletişime geçebilmelerini sağladık. Bunu da bir buçuk aylık bir sürede tamamladık. Üçüncü aşamamız çağrı merkezi. Çağrı merkezi yazılımımızda inbound ve outbound süreçler mevcut. İlk olarak gelen aramalarla bir karşılama ekranı geliştirdik. Kendimiz kodladık. Bu call center yazılımının içerisinde. Buradan arayan kişiyi otomatik cep telefonundan arayan numaradan müşteriyi bulup hızlı bir şekilde birkaç tıkla ilgili süreci açıp operasyona göndermesini sağladık. Böylece inbound sürecini operasyona bağlamış olduk. İkinci aşama bizde şöyle senaryolar oluyor. Diyor ki sahadan birisi şu müşteriyi ara, şu talebini al. O gidiyordu call center'a, maillerle gidiyordu. Bunlar toplanıyordu. Ondan sonra onlar onu sisteme bir formatta yüklüyorlardı. Aramalar. Onlar da o aramalarda yine belli bir formatta operasyona yolluyordu. Şu an sahadan birisi EBA'yı açıp şu kişiyi ara diye bir talep girdiği zaman otomatik call center yazılımıyla şu an entegre, ilgili operatör ilgili kişiyi arayıp operatöre ilgili EBA sürecinde call center yazılımı içerisinde açıp tamamlamasını sağlıyor ve oradan da yine süreç operasyona geri dönüyor. En son aşama olarak cayma ve ayrılmayı yapıyoruz. Burada bir ikna sürecimiz olduğu için ilk talep yönetiminden biraz daha farklı. Bunda da farklı noktalardan biri de internet şubemiz, mobil şubemiz, SMS kanalıyla ve call center'dan otomatik talepleri de EBA'da açıyor olacağız. Az önce bahsettiğim gibi biz Octopus veya EBA'yı sistemimizin orta noktasına konumlandırmış durumdayız şu an. Şubelerden, sahadan bu satış sonrası hizmetlerle ilgili her türlü talep Octopus üzerinden diğer sistemlere gitmekte ve birçok entegrasyon, web servisi olsun yörel yöntemiyle veya farklı yöntemlerle şu an gerçekleştirmiş durumdayız. Evet. Bu süreçte az önce bahsettiğim projelerin aralarında bekleme süreçleri, deneme süreleri bıraktığımızı bahsetmiştim. Başka projeler de gerçekleştirdik. Mesela bir BES iade süreci gibi bir sürecimiz var. 6-7 tane müdürün imza atarak sonuçta şirketten bir para çıkışı olan bir süreçti. Bir sürü bürokrasisi vardı, çok uzun sürüyordu onayları. Bunu kısa bir sürede hayata geçirdik. Güzel yanı bizim bu konuya ayırdığımız istihdam bir analist, bir yazılımcı, hiç yazılımcı ihtiyacı doğmadan analist arkadaşımız bu süreci hayata geçirdi. Burada ikinci bir konu rutin işler dediğimiz, az önceki sunumdakinin biraz daha ilkeli belki. Bu rutin olarak çıkan işleri sisteme tanımlayıp belli aralıklarla departmanlara
işte hatırlatma süreçleriyle çıkıyor olması. Bunu da özellikle şu an tüm şirkette kullanmıyoruz ama bilgi işlem, süreç yönetimi ve insan kaynakları gibi departmanlarda bu yazılımı kullanıyoruz. Bir hafta gibi bir sürede geliştirdik ama işleri atlamamak adına son derece az bir eforla çok fayda sağladığımız bir süreç oldu. Şu an devam eden süreçlerimizden geliştirmesi biri fatura süreci. Bundaki ilgi çeken nokta ise yine muhasebe web servisi entegrasyonumuz var. Fatura süreci diyoruz ama içerisinde hukuk sözleşme takibi veya satın alma modülleri gibi şeyleri, bir ERP modülünden beklediğiniz şeyleri geliştirmeleri hızlıca geliştirebiliyor olduk. Yine sistemimizde şu an birebir web servis ile muhasebe fişi üretebiliyor. Bir sonraki adımda bunun e-fatura sistemiyle de entegre etmeyi düşünüyoruz. Bu da şirketimiz açısından bir sürü bürokrasiyi önüne geçecek bir süreç. Evet, kabaca EBA ile ve Oktopus projemizle ilgili paylaşacaklarım bunlar. Son olarak da bizim şu an bilgi işlem olarak, halk emeklilik olarak veya diğer emeklilik şirketleriyle beraber yoğun bir şekilde mesai harcadığımız ve bu salonda bulunan birçok kişinin de 1/1/2017'de etkileyecek olan bir çalışma var. O konuda da bilgi vermek istedim. 1/1/2017'de şu an mevzuat 100 kişi altı, 100 kişi üstü olarak öngörüyor. 45 yaş üstü, 45 yaş altı tüm çalışanlar otomatik bireysel emeklilik sistemine girecekler. Sizin adınıza şirketleriniz emeklilik şirketleriyle anlaşma yapacak. Maaşınızdan %3'lük bir kısım yatırıma yönlendirilecek. Bu konuda da sunum sonrasında bilgi almak isteyen varsa verebiliriz. Bu nokta bizim konumuzda şu noktadan da önemli. Sizin açınızdan hiçbir kesinti olmayan bir yönetmelik, hiçbir kesinti yok. Ama bizim açımızdan ise emeklilik şirketleri açısından son derece büyük bir iş hacmine minimum kesintilerle karşılıyor olmamız ve bu operasyonu en verimli şekilde yapıyor olmamız lazım. Çünkü kar marjları çok az. Hani biz 1/1/2017'de müşteri sayımızın 3-4 katına çıkmasını öngörüyoruz. Bu noktada bu gibi sistemleri, operasyonel verimlilik, sunumun konusu olan iş mükemmelliği çok daha ön plana çıkıyor. Bu gibi hazırlıklarımız daha önceki altyapıda da olsun, işte süreçlerimizi otomatize etmemiz bu konuda hazırlık aşamasında bize yardımcı oldu. Hani bu konuda da bilgi almak isteyen olursa sorusu sonun sonunda verebilirim. Benim paylaşmak istediklerim bu kadar konuyla ilgili tecrübelerim. Soru sormak isteyen varsa Çok teşekkür ederim.